Osmanlı millet sistemi. Arkadaşlar, hemen önce kısa tanımlar verelim. Osmanlı toplumu içerisinde genelde kabul edilen 4 millet. Milleti Erbaya, vardır. Bunlar, Müslüman milleti, Rum milleti, Ermeni milleti ve Yahudi milletidir. Her cemaatin liderleri de resmi statüye sahiptir. Sultanın fermanı ile tayin edilmişlerdir. Sultana karşı sorumludurlar ve cemaatlerin sorumluluğu onlara tevdi edilmiştir. Devletin gayrimüslim tebaadan istediği şey, tıpkı Müslümanlardan istenen şeydir. İtaat ve vergi. Arkadaşlar, millet teşkilatı neymiş, gelin yakından bakalım. Osmanlı Millet Teşkilatı, bir bölgenin Darül İslam'a yani Müslümanların hakimiyeti altındaki ülkeye katılmasından sonra, buradaki kitap ehlinin hukuk ve himaye bahşeden bir ahitname ile İslam devletinin idaresi altına girmesinden doğan bir teşkilat, hukuki bir varlıktır. Söz konusu ahitname, tek taraflı bir tasarruftur ve son İslam İmparatorluğu olan Osmanlı, bu uygulama ile iyi bir siyasi, hukuki, idari iklim oluşturmuştur. Osmanlı millet sisteminin siyasi görüntüsü. Millet sistemi, toplumu gruplara ayırarak, imparatorluğun yönetiminde bireyleri değil, cemaatleri muhatap almıştır. Müslüman olan ya da Müslüman olmayan topluluklarda vergi ödemekle yükümlüdür. Müslüman olan topluluklar da, Müslüman olmayan topluluklar da, kendilerine ait mahkemelerde yargılanırlar. Osmanlı, tebaasını, zorla İslamlaştırmak gibi bir amaca sahip değildi ve gayrimüslimlere de, güvenlik ve huzur sağlamayı, onları adaletle ve devlet yönetiminden razı olacakları şekilde, yönetmeyi hedefliyordu. İdari bir bakış açısı ile, devlet, kendi egemenliğini bu grupları, kesin çizgilerle birbirinden ayırarak sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nde millet sistemi, 600 yıllık zaman diliminde sürekli aynı kalmamış, değişen şartlara bağlı olarak zaman içerisinde çeşitli değişimlere maruz kalmıştır. Bu değişim ve bozulmaların en önemli nedeni ise, Batı'nın etkisidir. Özetle, millet sistemi ile birlikte, her millet kendi toplumsal düzenine sahip olmuş, kendi kültürel faaliyetleri etrafında örgütlenmiş ve devletçe tüzel kişilik olarak tanınarak korunmuşlardır. Bununla birlikte millet sisteminin özgün bir yapı olduğunu unutmamak gerekir. Müslüman olmayanlar da, Müslüman olanlar gibi taif, yani vatandaştır. Osmanlı Devleti'nde padişahlık ve yönetim, Müslümanların elinde olsa bile, Müslüman olmayan topluluklardan da, yönetimde oldukça etkili olan kişiler mevcuttur. Osmanlı millet sisteminin hukuki görüntüsü. Millet sistemi, İslami idare altında yaşayan, gayrimüslim azınlıklara karşı, nasıl bir muamelede bulunulması gerektiğine ilişkin, olan İslami kurallarla yakından ilişkilidir. Osmanlıca olan bu terim, özellikle azınlıkların Osmanlı hükümetince neredeyse, hiç müdahale edilmeksizin, kendi kendilerini yönetmelerini anlatır. Şahsi hukukla ilgili davalarda, her milletin kendi kompartımanına özgü, ayrı hukuk mahkemelerini ifade eder. Millet kavramına göre, insanlar etnik kökenleri yerine mensup oldukları dine veya dini topluluklarına göre, milletlerine bağlı olurdu. Milletlere büyük bir güç verilmişti. Milletler kendi yasalarını koyar, kendi yerel vergilerini toplar ve dağıtırlardı. Gerekli olan tek şey, imparatorluğa sadakattı. Bir milletin mensubu, bir başka milletin mensubuna karşı suç işlediğinde, mağdur tarafın yasası geçerli olurdu. Ancak hükümran olan İslami çoğunluk, üstün konumda olup, bir Müslümanın taraf olduğu herhangi bir anlaşmazlık, şeriat temelli yasalara tabi olurdu. Daha sonraları millet kavramı algısı, 19. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğundaki milliyetçiliğin yükselişiyle değişmiştir. Osmanlı millet sisteminin içtimai görüntüsü. Millet kompartımanına mensup olan kimse, şimdi içinde yaşadığımız, modern toplumdaki azınlığın aksine bazı davranış ve tutumlar sergiler. Bu aidiyet, fertlere, aile ve sülale ve cemaat içinde bir güvenlik ve hatta vakar verir. Fert, kendi toplumsal grubu içinde, kendi geleneği ve kendi sözlü kültürü içinde yaşar. Milletler, adeta ayrı kompartımanlar halinde yaşarlar. Kompartımanlar arasında ilişki azdır, çatışma azdır. Modern toplumdaki azınlık ferdi gibi, çevre ile didişme, kimlik ispatı, asimile olma, çoğunluk tarafından emilme veya asimilasyona karşı direnme, dolayısıyla çatışmacı davranışlara girme gibi durumlar, söz konusu değildir. Açık toplum denen, asri sanayi cemiyette var olan, gruplaşmalar, rekabetler. Millet sistemi, dediğimiz yapıda söz konusu değildir. En azından çatışmalar yıkıcı değildir, göz önünde değildir. Ferdi, aileyi ve toplumu bozucu, gruplaşma ve menfi rekabetler sınırlıdır. Bu gibi rekabet ve cemiyet hayatında kozmopolit elitin içine girmek için rekabet ve çekişme gibi tutumlar, Osmanlı cemiyetinde son asırdaki uluslaşma ve modernleşme ile başlamıştır. 19. asırda, her dinden bir grup genç, imparatorluğun eğitim müesseselerinde, bütün diğer kompartımanlardan insanlarla birlikte, eğitilmiş, bürokrasiye girmiş, yükselmiş ve Osmanlı seçkinleri içinde yer almışken, bir grup bu sürecin dışında kalmış.
ulusçu akımlar ve çatışmalara katılmıştır. Diğer kalabalık üçüncü grup ise, asırlardan beri sürdüğü hayatı, köylü, şehirli zanaatkar ve esnaf olarak devam ettirmiştir. Teşekkürler, kalın sağlıcakla.